Merhaba dostlarım. Merhaba canlarım. Biliyor musunuz? Biz Muhammediyiz. Diyeceksiniz ki ne demek Muhammedi? Muhammed Allah'ın kuludur. Allah'ın kulu olmak demek, Allah'ın tüm mahlukata rahmeti ve şefkati gibi insanlara ayrım yapmadan, hiçbir tefrik gözetmeden faydalı olmaya çalışmak demektir. Karşılıksız insanlara bir şeyler verebilmek demektir. İnsanlara ellerinde olmayan şeyler yüzünden suçlamamak, kınamamak, küçük görmemek, hor görmemek demektir. Sevgi demektir, aşk demektir. Rahmet, merhamet demektir. Verici olmak demektir. Muhammedi olmak demek. Biz Alevi'yi de severiz, Sünni'yi de severiz. Türk'ü de severiz, Kürt'ü de severiz, Arap'ı da severiz. Biz Allah'ın tüm kullarını severiz. Tüm kullarına hizmet etmeye çalışırız. İnsanların kendi menfaatleri için ortaya çıkarttıkları şartlanmalar bizi bağlamaz. Siz Kürt bir aileden doğmuş olabilirsiniz. Türk bir aileden doğmuş olabilirsiniz. Alevilerin arasında yetişmiş olabilirsiniz. Sünnilerin arasında yetişmiş olabilirsiniz. Bütün bunlar sizi dışarıdan çeşitli fikirlere şartlandırabilir. Ama bizim için bunlar hiç önemli değil. Bizim için önemli olan sizin o Allah kulu olmanızdır. İster Türkiye'de dünyaya gelin, ister Afrika'da, ister Amerika'da. Her birimiz aynı Allah'ın kuluyuz. Muhammedi olmak, insanlar arasında fark gözetmemek demektir. İnsanları sevmek demektir. İnsanları hoş görmek demektir. Çünkü Muhammedi olmak demek, insanların kalbinde, özünde, şuurunda Allah'ı görmek demektir. Allah'ı gördüğünüz o noktada nasıl olur da Allah'a secde etmezsiniz? İnsanlar Kabe'de yüz yuvarlak halka olup secde ederler. Eğer ortada o Kabe'nin duvarlarını kaldırırsanız görürsünüz ki insanların secdesi birbirlerinin varlığında olan Allah'adır. Allah yukarıda bir tanrı değildir diyoruz. Evet, yukarıda bir tanrı değildir Allah. Hepimizin gönlünde, hepimizin şuurunda, hepimizin her zerresinde var olan varlıktır Allah. Öyleyse sevmediğimiz, kızdığımız, hor hakir gördüğümüz, nefret ettiğimiz kimdir farkında mısınız? Dostlarım, bilen vardır, bilmeyen vardır. Herkes her şeyi bilemez. Herkesin her şeyi araştırma şansı yoktur. Öyleyse biz insanları bir takım şeyleri bilmiyorlar veya yanlış biliyorlar diye suçlamayalım, kınamayalım, hor görmeyelim. Allah'ın sayısız varlıkları vardır. Sayısız yaratıkları vardır. Ve her birinin de çeşit çeşit görüşleri vardır, güzellikleri vardır, kusurları vardır. Biz onları hatalarıyla, kusurlarıyla, eksikleriyle, yanlışlarıyla sevmeye çalışalım. Yarın öbür gün şu garip dünyadan geçip gideceğiz. Biz merdiveni dayamışık 50'ye. Bundan sonra 3-5 sene ya yaşarız ya yaşamayız. Ama ardımızdan bir 3 kulüvallah bir elham okuyup da yollayacak, Allah razı olsun diyecek biri çıkarsa ne mutlu bize. Bunu dedirtemezsek ne yazık bize. Nice zenginler, nice sultanlar, nice devlet başkanları neler yaptılarsa yaptılar ve şu anda her şeyleri burada bırakarak geçip gittiler aramızdan.
kendilerine hayırlandırabiliyorlarsa işte en büyük kazanç onların oldu. Kendilerini hayırla andıramıyorlarsa muhakkak orada da sıkıntı da var. İnsanlar ellerinde olmayan şeylerden dolayı suçlanamaz. O herkesin ortak görüşüdür. Böyle olduğunu bildiğimiz halde niçin insanları bu Kürttür, bu Türktür, bu Arap'tır, bu Çingenedir, bu Laz'dır, bu Çerkez'dir diye yanlış yorumlarla ithama kalkışıyoruz? İnsana yakışır mı bu? Biz o sonsuzlukta Allah'ın ilminde yaratılıp şu anda dünyada geçici bir süre için yer alan varlıklarız. Ve belki de yarın hiç ummadığımız bir anda bu dünyadan göçüp gideceğiz. Böyle bir geçici süre için kaldığımız şu dünyada hayatı birbirimize zindan etmenin, birbirimize çektirmenin, birbirimize azap vermenin, birbirimizi harap etmenin alemi mi var? İslam'ı anlamak istiyorsanız bir Mevlana'ya bakın. Bir Yunus Emre'ye bakın. Bir Hacı Bektaş-ı Veli'ye bakın. Bir Ahmed Yesevi'ye bakın. Kısacası bakacağınız o kadar çok mana ehli, o kadar çok sır ehli zevat var ki bunlar işte İslam'ı temsil eden, bunlar işte Muhammediliği temsil eden kişilerdir. Sizin başınızı yana eğmenize, sizin kolunuza kısa gömlek giymenize, sizin namaz kılarken başınıza takke takmamanıza bakıp da suçlayanlar İslam'ı bilmeyenlerdir. İslam'ı öğrenmek, İslam'ın düşünce sistemini, İslam'ın ruhunu anlamak istiyorsanız sizin bakıp yöneleceğiniz kişiler o manayı paylaşan o yüce zatlardır. İşte ben Muhammediyim diyorum ki bunun manası ben insanların tarikatları, mezhepleri, inançları ne olursa olsun onlara rahmetle yönelme durumunda olanlardanım demek istiyorum. Muhammed Mustafa'nın ceddi de İbrahim peygamberdir. Size onun bir olayını anlatarak konuşmama son vereyim. İbrahim peygamber biliyorsunuz keremiyle, sehasıyla ünlü bir zat. Sofrasında kimse olmadan bir türlü yemek boğazından geçmezmiş. Bir akşam gene sofrasını kurmuş ki gelen olmamış, yalnız kalmış. Rabbine yakarmış, ya Rabbi demiş benim sofram boş kaldı. Ne olur bir misafir yolla soframa. İbrahim'in duasını kabul etmiş Cenab-ı Hak derken biraz sonra kapıda da o zamanın perdesi asılı birisi seslenmiş dışarıdan. Kimse var mı burada? Titrek bir ses, zayıf bir ses. Hemen fırlamış yerinden İbrahim kapıyı açmış. Hoş geldin demiş, buyur Tanrı misafiri, eyvallah, gel otur. Oturmuşlar, ne varsa sofraya konmuş. Bismillah demiş, elini uzatmış İbrahim peygamber. Adam da elini uzatmış, oradan bir ekmek koparmış. Aa demiş İbrahim peygamber. Besmele çek, Allah'ın adını an, bu nimeti veren bize Allah. Adam yaşlı, sakalları göbeğine düşmüş. Ben demiş tanımam senin o Rabbini. Kimdir o? İbrahim Aleyhisselam olmaz demiş. Bana Allah'ın verdiği bu rızkı onu tanımayan, onu reddeden birine nasıl veririm? Adamın gönlü kırılmış. Pek öyleyse demiş. Kalkmış eyle büküle o yüzlük adam dışarı çıkmış giderken pat demiş vahiy gelmiş İbrahim'e. Ya İbrahim, beni inkar eden o kulumu ben 100 senedir yaşatırım, rızkını veririm, bir kere kapımdan kovmadım da sen nasıl benim kulum olarak onu geri çevirirsin? Yanmış. Hemen fırlamış yerinden koşmuş. Aman demiş gel, hata ettim. Onu tanıma. Ben senin yüzünden Rabbimden azar işittim, hitap oldum.
Hayrola demiş adam, ne oldu? Ne olacak demiş. Benim Rabbim buyurdu ki ben 100 senedir okulum beni tanımadığı, reddettiği halde ben onun rızkını veririm de sen kim oluyorsun onu kapından, sofrandan geri çeviriyorsun. Gözünü seveyim demiş, gel otur soframa, paylaşalım seninle. Senin Rabbin mi dedi bunu demiş. Evet, benim Rabbim dedi. Senin Rabbin büyük, yüce bir Rabbmiş demiş. Ben iman ettim senin Rabbine. Ve oturmuşlar, beraberce yemişler. Biz İbrahim'in neslinden, biz Muhammed Mustafa'nın neslindeniz. Biz Muhammediyiz. Öyleyse insanları sevelim, kucak açalım, fark görmeyelim. Etiketi ne olursa olsun insanların arasında. Hoşça kalın.